Bugün güneş gökyüzüne bir urgan gibi asılmış. Öğle saatlerinde gölgenin bile kaçacak yer aradığı zamanlar geldi. Havanın içi kaynıyor adeta. Balkon serinliğinin adı kalmış sadece. Çiçeklerim susamış. Ben de. İşte böyle zamanlarda insan serinliğin peşinden gidiyor. Ne fazla konuşmak, ne ağır yemekler, ne de telaş. İstemiyor insan. Geç kalmış olmama rağmen sebzelerimi dikmek için bakın minik biberlerim yüzlerini gösteriyorlar güneşe. Yazın en güzeli karpuz. Önce onu karpuz suyuna dönüştürmeli. Buzla, limonla ve sade bir gazozla. İnsanın içini ferahlatıyor. Türk mutfağında soğuk yemeklerin yeri küçümsenemez. Özellikle yaz aylarında. Sadece serinletmekle kalmazlar. Ruhumuzu da ferahlatırlar. Türk mutfağındaki soğuk yemeklerin tamamına yakınında zeytinyağı bulunur. Ya pişerek karışır yemeğe ya da çiğ olarak katılır lezzete. Zeytinyağlı taze fasulye, enginar, dolmalar, nice yemek zeytinyağının ışığında lezzetlenir. Her birinde sükunet, her birinde sabır gizlidir. Ve soğuk yemekler bekledikçe de lezzetlenirler. Bu sıcak günde zeytinyağı yetişecek imdadıma. Onu usulca patlıcanla buluşturup soğuk bir yaz yemeğine dönüştüreceğim. İmam bayıldı. Soğuduktan sonra yenen bu zeytinyağlı patlıcan yemeği yaz günleri için vazgeçilmez. Belki de doğa onun için patlıcanı bize yaz mevsiminde armağan etmiş. Haydi biraz serinleyelim ve başlayalım İmam Bayıldı'yı yapmaya. 1844'te basılan ilk Türkçe yemek kitabı Mence-i Tabbahin yani Aşçıların Sığınağı'nda İmam Bayıldı'nın tarifi de bulunuyor. 1800'lü yıllarda bu yemek domatesle buluşmadan sadece soğanla yapılıyormuş. Çünkü domatesten kimsenin haberi yokmuş. Günümüze domatesle, soğanla, sarımsakla hatta salçayla buluşarak gelmiş. Kimileri bu yemeğin iç malzemesine yeşil biber de koyuyor. Bense tercih etmem. Biberi onu süslemek için kullanacağım. Gelelim bu güzel yaz yemeğinin ilginç ismine. İmamın tam olarak neden bayıldığı bilinmiyor. Yemeğin lezzetinden mi, içine dökülen cömert zeytinyağının pahasından mı? Kesin olan tek şey imamın bayıldığı. Ve bence o bayılmanın merkezinde patlıcanı bir yaz yemeğine dönüştüren zeytinyağı var. Soğanın karamelize tatlılığıyla patlıcanın burukluğu buluşurken araya giren o meyvemsi derinlik, işte o zeytinyağının dokunuşudur. Zeytinyağı. Zeytinyağını konuşacaksak önce o ağacı selamlamalıyız. Binlerce yılın tanığı, rüzgarda kıpırdamayan ama tarihin her fırtınasına direnmiş. Zeytin ağacı. Her sıkıntıya direnir zeytin ağacı. O çok güçlüdür çünkü. Köklerini salar ve doyurur insanlığı. Antik Yunan'da savaş bitip barış anlaşması yapılırken zeytin dalı uzatılırmış. Dayanıklılığı nedeniyle barış sürsün dileğinin sembolüymüş. Tufan dindiğinde Nuh'un gemisine dönen güvercin bir zeytin dalı taşıyormuş. Hitit tabletlerinde zeytinyağı vergisinden, antik Yunan belgelerinde ise Yunan atletlerinin vücutlarını zeytinyağıyla ovduğu olimpiyatlardan bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de de değerli bir yeri var zeytin ağacının. Varlığı yaratılışın sembolü, yağı aydınlığın kaynağı, meyvesi yağıyla bereketin sembolü zeytin ağacı. Zeytin sadece bir meyve değil, ilahi bir izdir. Museviler Menora isimli kandillerini zeytinyağıyla yakarlarmış.
Hristiyanlıkta Mesih sözcüğüne gücünü veren yağ ile mesedilmek anlamıymış. Mitolojide de yeri var elbette. Athena'nın Atina'ya armağan ettiği ağaç zeytin ağacıymış. Zeytinyağının üretiminin ilk izlerine yaklaşık 6500 yıl önce Akdeniz'in doğusunda rastlanmış. Aslında zeytinyağının tadı ağacının bulunduğu coğrafyanın koşullarına göre oluşuyor. Örneğin Anadolu'da ilk zeytinyağı üretimi Güneydoğu Anadolu'da başlamışken en lezzetli zeytinyağlarımızsa rüzgarın asit oranını belirlediği Ayvalık, Edremit, Milas hattında üretiliyor. Bu bölgenin erken hasat yağları Ege'nin yıldızını parlatıyor. Türk zeytinyağını marka haline getiriyor bu coğrafya. Ege bölgesinin yöresel mutfağında 100'ün üzerinde ve hepsi de birbirinden lezzetli zeytinyağlı sebze yemeğinin bulunması tesadüf değil. Zeytin ağacı bir medeniyet gibi tutunuyor topraklarımızda. Bir zeytin ağacı 1000 yıllık ömrüyle doyuruyor kuşakları. İşte bu güçlü ağaç büyük bir iyilik yolunun da oluşmasına hizmet etmiş. Vakıflarla. Vakıf, karşılık beklemeksizin yardıma ihtiyacı olana yardım etmek amacıyla kurulmuş geleneksel kurumlar Osmanlı'da. Osmanlı'da vakıf yalnızca bir yardım kurumu değil, bir niyetin, bir mülkiyetin sonsuzluğa adanması. Bir zeytinliğin, bir hanın, bir su yolunun bu dünya için değil, benim için değil denilerek sonsuz faydaya dönüşmesini sağlamak amacıyla inşa edilmesi ve sahip olunan bu şeyin bir amaca tahsis edilmesi demekti. İyi bir amaca. Vakıf, sahip olduğu malı elden çıkarmak değil, onu sürekliliğe dönüştürmekti. Zeytinlikler, camiler, okullar, hepsi bir kişinin iyi niyetiyle bir topluluğun ihtiyacını buluşturuyordu. Onun için Osmanlı'da vakıf kurumu dünyadakinden farklıydı. Bağışla değil, sahip olunanla kişinin kendi iradesiyle nesiller boyu hizmet etmesi amacıyla kurulur ve yaşatılırdı. Bezmi Alem, Valide Sultan gibi hanım sultanların kendi paralarıyla satın aldıkları binlerce zeytin ağacının gelirlerini kendilerince önemli gördükleri hayır işlerine ayırdıkları ve iyilikler yaptıkları biliniyor. Valide Sultan'ın Ayvalık kıyı şeridi boyunca uzanan zeytinliklerinin gelirlerini İstanbul'da kurduğu ve bugün hala ayakta olan, hala hizmet eden Vakıf Gureba Hastanesi'ne ayırdığını biliyor muydunuz? İhtiyacı olanın hastanedeki bakımını sağlamak, ölmekte olanın rahat ettirilmesini harcamak üzere. Vakfedilmiş zeytinliklerin en doğru şekilde kullanılarak değerlendirilebilmesi ve gelirlerinin yardım amacıyla kullanılabilmesi için bölgeye bir de fabrika kuruluyor. Ama şimdi o fabrikanın kapısında bir kilit var. 83 yıldır ayakta olan ve yaşasın iyilik niyetiyle kurulan bu fabrikada üretim hattı durduruldu. Valide Sultan'ın mührü, duası, güzel niyeti vardı o fabrikada. Vakfedilmiş zeytin ağaçlarını zeytinle ilgili çok çeşitli ürünlere dönüştüren bu fabrikada ülkemizin en kaliteli, en lezzetli zeytin ve zeytin ürünleri üretiliyordu. Ne yazık ki o kandil kâr etmiyor gerekçesiyle söndürüldü. Yüzlerce yıl annelerin bebeklerinin kemikleri güçlensin diye minik bedenlerine sürdükleri, vücudumuzdaki yaraya dokunup şifa veren, saçlarımızı güçlendiren, limonla birleşip boğazımızı iyileştiren, sıcak yaz günlerinde içimizi ve ruhumuzu temizleyen, serinleten, doyuran yüzlerce çeşit lezzetli yemeğin en eski notası o, zeytin ağacı. Kökleriyle toprağa değil, zamana dokunan ağaç. Mezopotamya'nın suskun ovalarında, Anadolu'nun yaban yamaçlarında, zamanın eli henüz toprağı yazıya çevirmemişken o meyvesini sunuyordu. Bugün soframıza gelen bir kaşık serinlikle şifa bulmaya devam ediyoruz.
ve onun gölgesi 1000 yıl uzaktan düşüyor tabağımıza. İşte o yemeklerden biri hazır. Bu zeytinyağlı imam bayıldı yalnızca patlıcan ve soğandan ibaret değil. İçinde vakfedilmiş bir güzel niyet, korunmamış bir emanet ve hala sürdürülen bir gelenek var. Ve bu yemek binlerce zeytin ağacının sessiz kıpırtısını taşıyan bir hatıra aslında. Bu değerli ağacı yok etmek, kesmek, bir milletin hafızasını budamaktır bana göre. Benim bir zeytin ağacım olsaydı eğer, gölgesine otururdum. Güçlü gövdesine ellerimi koyar, huzurunu içime çekerdim. Dallarından geçen hafif rüzgarın saçlarımı okşamasını beklerdim. Meyvelerinin renklerinden bir resim yapardım belki. Bir zeytin ağacım olsaydı eğer, ona teşekkür ederdim. Kendim için, senin için, hepimiz için. Çok yaşa zeytin ağacı.